Merhaba, bugün insanlık tarihinin en zor ve derin sorularından birini masaya yatıracağız. İnsan neden kötülüğe yatkındır? Tarih boyunca filozoflar, bilim insanları ve psikologlar bu soruya yanıt aradılar. Bir yandan sanatı, bilimi ve toplumsal ilerlemeyi yaratan insan, diğer yandan savaşları, şiddeti ve acımasızlığı da ortaya koymaktadır. Kötülüğün kökenlerini anlamak için felsefi teorilerden modern psikolojiye kadar geniş bir perspektiften bakacağız. Ve zaten ülkemizde son zamanlarda olan kötü haberleri maalesef hepimiz duyuyoruz. Fatih'te aynı kişi tarafından canice öldürülen Ayşenur ve İkbal için Narin cinayetinde hesap vakti. İğneyle kuyu kazıldı, sonunda ortaya çıktı. 12 bebeğin ölümüne neden olan ve savcıyı bile tehdit eden yeni doğan çetesiyle ilgili. Bunların sebeplerini olabildiğince felsefi açıdan ele alacağız. Tarih boyunca insan doğasının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tartışan birçok filozof oldu. Ama 17. yüzyıl düşünürü olan Thomas Hobbes, Leviathan adlı eserinde insanlığın doğasının gereği bencil ve çıkarcı olduğunu öne sürmüştür. Hobbes'a göre insanlar doğuştan gelen bu özellikleri toplumda anarşi ve kaosa neden olur. Bu yüzden güçlü bir yöneticiye ve otoriteye ihtiyaç vardır. Jean-Jacques Rousseau ise Hobbes'un tam aksine insanlığın doğasının saf ve masum olduğunu fakat toplumun ve medeniyetin yozlaştırıcı etkisinin kötülüğe yöneldiğini savunur. Rousseau'nun insanlar doğada özgür yaşar ama her yerde zincire vurulmuştur sözü medeniyetin insan doğasını nasıl değiştirdiğini anlatır. John Locke ise daha dengeli bir görüş ortaya koyarak insan doğasının bir tabula rasa yani boş bir levha olduğunu ileri sürer. Ona göre insanlar doğduktan sonra ne iyi ne de kötü bir doğaya sahiptir. Deneyimler ve çevresel etkenler onu şekillendirir. Gelin biraz da bu olayın kökenlerine bakalım. Ama kötülüğün kökenlerini anlamak için evrimsel perspektiften bakmak gereklidir. Evrimsel psikologlar insanların hayatta kalma ve üreme içgüdülerini bazı durumlarda bencilce ve hatta zalimce davranışlara yol açabileceğini savunur. Örneğin kaynakları kontrol etmek, gücü elde tutmak ve soyunu devam ettirmek gibi amaçlar saldırganlık ve rekabet gibi davranışları tetikleyebilir. Bu bağlamda akraba seçilimi teorisi bireylerin genetik olarak kendilerine yakın olanlara daha fazla yardım etme eğilimde olduğunu öne sürer. Yani bencil davranışlar bile aslında genetik çıkarlar doğrultusunda şekillenebilir. Bunun sonucunda grup dışındaki bireylere daha az sempati gösterilir ve hatta zalimce davranışlar sergilenebilir. Biraz da psikolojik açıdan ve Freud'a göre bakalım. Freud'a göre eğer ID'nin dürtüleri kontrol altına alınmazsa insan kötülüğe ve saldırganlığa eğilimli olabilir. Bu durum özellikle toplumsal baskıların az olduğu ortamlarda daha belirgin hale gelir. Freud'un çalışmaları insan doğasının karanlık taraflarını aslında içgüdüsel ve bilinçaltı dürtülerine ne kadar bağlantılı olduğunu gösterir. Etik ve ahlak üzerine düşünceler felsefenin temel taşlarından biridir. Tramvay problemi gibi düşünce deneyleri insanların ahlaki seçimlerini nasıl yaptığı ve bu seçimleri kötülüğe nasıl kayabildiğini anlamamıza yardımcı olur. Tramvay problemi bir tramvayın 5 kişiyi ezmek üzere olduğunu ve rayları değiştirerek sadece tanıdığım bir kişiyi feda etme seçeneklerinin sorgulanmasıdır. Karar daha fazla insanı kurtarmak için bir kişiyi bilinçli olarak feda etmenin etik olup olmadığını sorgulayan bir düşünce deneyidir. Bu tür ikilemler ahlaki kararların nasıl koşullara ve sonuçlara bağlı olduğunu gösterir. İyilik ve kötülük arasındaki sınırlar bazen duruma bağlı olarak bulanıklaşabilir ve insanlar zor seçimlerde karşı karşıya kaldığında kötülük kaçınılmaz bir sonuç da olabilir. Modern psikoloji ve sosyolojide insanın kötülüğe yatkınlığında çevresel faktörlerin büyük bir rol oynadığı savunulur. Philip Zimbardo, Stanford hapishane deneyi insanların otorite figürlerine itaat ederken nasıl zalimce davranabileceklerini ortaya koymuştu. Bu deneyler sıradan bireylerin bile belirli şartlar altında nasıl kötü eylemler gerçekleştirebileceğini gösterir. Çünkü bu deneyi basitçe anlatmak gerekirse hemen hemen aynı olan 20 kişiyi düşünün. 5'ine yetki veriliyor ve gardiyan oluyorlar. 15 kişiyi de mahkum yapıyoruz ve bir süre sonra 5 yetkili gardiyan şiddet göstermeye ve sadist olmaya başlıyor. Bu bağlamda kötülüğün sadece bireysel bir eğilim değil,
Aynı zamanda sosyal yapıların ve güç dinamiklerinin bir ürünü olduğu sonucuna varabiliriz. İnsanlar içinde bulundukları sosyal çevre tarafından şekillenir. Hatta bazen kötülük gruba uyum sağlama ve otoriteye boyun eğme arzusu nedeniyle ortaya çıkar. Sonuç olarak kötülüğün kökenleri felsefi, psikolojik, evrimsel ve sosyal faktörlere karmaşık bir birleşimi olarak ortaya çıkar. İnsanın doğasında hem iyilik hem de kötülük tohumları var ve bu iki güç hayatın her anında birbiriyle çatışma halinde. Bu nedenle kötülüğe eğilimli olmanın nedenlerini anlamak ve kontrol edebilmek insanın en büyük ahlaki ve felsefi sınavlarından biridir. Ve maalesef ki şunu net bir şekilde söyleyebilir. Bu kötülükler her insan içinde bulunan, belki de sadece kötü bir günün sonunda potansiyel olarak dışarıya çıkmayı bekleyen veya hiçbir zaman kendini göstermese bile her insanın içinde olan bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tür konuları seviyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce insanlık neden kötülüğe yatkındır? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.